Herkese merhaba, sağlıklı, mutlu, bol kazançlı bir gün dilerim. Şimdi hızlıca değerli metallere bakacağız. Bir süredir takip ettiğimiz yukarıda 30-20-29-70 direnci korunmaya devam ediyor. Her ne kadar 30-20'lerin üstünde hareketler görsek de bakın bu bölgede fitiller atılıp yani tekrar satıcıların devreye girdiğini görüyoruz. Burada 30-20'nin kırılması yeterli olmayacak. Yukarıda 30-60'ların da geçildiğini görmemiz gerekir. Şu son düşüşte bakın son bir tepkinin geldiği, alıcıların devreye girmeye çalıştığı bir bölgedir bu. 30-60 üstü kapanışlarda yükselişlerin devamı beklenebilir. Aksi takdirde tekrar bu destek bölgesine geri dönme riskimiz mevcut. 29-28-74 bölgesi. Ancak tabii şöyle bir pozitif görünüm de var. Bakın burada bir çift dip oluşmuş durumda. Dolayısıyla bu çift dibin direncini de şu an için kırmış durumda. Burada düşük zaman dilimlerine inip şimdi o önemli seviyeleri detaylandıracağız. Ancak pozitif bir görünüm olduğunu da gene günlük grafiklerde bilelim. Burada 30-60'ın üstüne atması çok değerli olacak gümüşün. Burada gümüşün düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde hatırlarsanız burada bir ters çanak formasyonu oluşabilir demiştik. Sonrasında aynı zamanda burada bir çift dip de oluşabilir dedik. Dolayısıyla bu yatay bant içindeki bir belirsiz süreci bize gösterdiğini konuştuk. Buradan çıkışı çok önemli olacak. Yani destek mi kırılacak, direnç mi kırılacak, bu önemli olacak demiştik. Fiyat geldi, direnci çalıştırıp buradan bir miktar satıcı temizledikten sonra alıcıların güçlenerek bu bölgeyi kırdığını takip ettik. Bu kırılımın geldiği alımların destek bölgesi de 29.40. Dolayısıyla burada artık alıcı olunabilir ve 29.40 altına da stop koymak gerektiğini lütfen unutmayalım. Çünkü bakın şu an gelen alımlar da yukarıda şu düşüşün %50'sine takılmış durumda. Yani yukarıda 30-50 üstüne atamadığı takdirde aslında burada esas maksimum tepki sınırımız çok önemli olacak. Bu da 30.90. Formasyon hedefi de 31 dolar. Dolayısıyla burada 30.90, 31 dolar geçilmediği sürece yaşanan yükselişler tepki sınırında kalacaktır ve tekrar satışa dönme riski taşıyacak. 31 dolar üstünde kalıcı olduğunu gördüğümüz takdirde tekrar minimum düşük zaman dilimlerinde 32-38'lere doğru bir hareket beklenebilir. Ancak şu an için bir tepki sürecini fiyatladığımızı unutmayalım. O nedenle 29.46 mutlaka stoplu işlemler açmamız gerektiğini atlamayalım. Buradan ons altına geçecek olursak ons altında da bakın şurada bir çift tepe görünümü var. Bu görünümün destek bölgesinin direnci 2662 yani aslında şu son düşüşünde %50 sınırı. Bu bölgeyi çalıştırmıştı bir süre. Şu an içinde gene aynı bölgeden dirençle karşılaşmış durumda altın. Yukarıda dolayısıyla öncelikle 2662'nin günlük kapanışlarla geçildiğini görmemiz gerekir. Bu tarz bir kırılım geldiği takdirde yukarıda 2720'leri gene takip edeceğiz. Ancak bu direnç korunduğu sürece piyasanın tekrar satışa dönmesi ve düşen tepeler sonrasında bir düşen dip sürecini başlatma ihtimali var. Bu da 2583'ün kırılmasıyla birlikte netleşecektir. Bu tarz bir hareket gelecek olursa ana beklentimiz aşağıda 2483-2447'ye kadar bu satışların devamı olacaktır. Pozisyon taşıyan arkadaşlar, yüksek fiyattan maliyetlenen arkadaşlar bu söylemlerime sinirleniyorlar, kızıyorlar ama yapacak bir şey yok. Yukarıda 2662 ve 2720'lerin geçildiğini göremiyorsak bu düşüşlerin gelmesi kaçınılmaz olacak. Ancak burada gene kızmalarına, sinirlenmelerine çok fazla gerek yok. Çünkü bu tarz bir düşüş dahi 2447'leri koruduğu sürece bir düzeltme olacaktır ve tekrar yükselişe geçecektir. Fakat tabii onları da anlıyorum. Özellikle kısa vadeli yatırımlar yapmışlarsa yani önümüzdeki 2-3 ay içerisinde bu paraya ihtiyaçları varsa ne yazık ki onlar için oldukça tatsız bir süreç ama yapacak bir şey yok. Yukarıda 2662 önümüzdeki günlerde önemli direnç bölgemiz. Buradan ons altının düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde bakın 2726'dan başlayan bir düşüşümüz var. Bu düşüşün maksimum tepki sınırı yukarıda 2670-2676 bölgesini gösteriyor. 2676 kırıldığı takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleyeceğiz ve 2726'lara doğru bir hareket bekleyebiliriz. Yüksek zaman dilimlerinde hatırlarsanız bu seviye 2662 bölgesiydi. Fakat düşük zaman dilimlerinden baktığımızda maksimum tepki sınırımız 2676'ya çıkıyor. Dolayısıyla şu aralık oldukça önemli bir aralık. 2676'yı burada esas alırsak çok daha sağlıklı
sağlıklı işlemler yapacağız. Burada kademeli olarak kırılımlarda alım da yapılabilir. Ancak her kırılan direnç sonrasında yapılan alımlarda o kırılım öncesi oluşan son dibin altına stop koymayı unutmayalım. Çünkü özellikle yeni alımlarda tepkiye yatırım yaptığımızı, tepkiyi fiyatladığımızı unutmamamız gerekiyor. Çok sert satışlarla karşılaşma riskimiz var bu tepki sürecinde. Şimdi buradan platine geçecek olursak platinde de gene bir tepki sürecindeyiz. Burada hatırlarsanız minimum tepki sınırı olarak 957-952'yi belirlemiştik. Bu bölgeyi şu an için kırdık ve %50 seviyesini bakın direnç olarak çalıştırıyor. Burada bizim için kıymetli seviye 990 olacaktır. 990 üstü kapanışlarda tepkiden daha güçlü alımların geldiğini ve yükselişin minimum yukarıda 1053'lere kadar devam edebileceğini söyleriz. 990 kırılmadığı sürece bu yükselişin bir tepki olduğunu ve tekrar piyasanın satışa dönme riskinin bulunduğunu lütfen unutmayalım. Yakın stoplu bu süreçte işlemlerimize yön vermek çok daha sağlıklı olacaktır. Buradan platinin düşük zaman dilimlerine geçtiğimizde hatırlarsanız burada bir ters omuz baş omuz oluşabilir demiştik. Fakat biraz acelesi var herhalde alıcıların. Bu formasyonu dahi oluşturmadan çok güçlü bir kırılımın geldiğini gördük. 957'nin geçilerek. Bakın burada aynı zamanda bir destek olarak da çalıştırdı. Burada aslında takip etmemiz gereken seviye aşağıda 924 bölgesinde. Bakın bu bölgeden gelen alımlar şu kırılımı getiriyor. Dolayısıyla 924 altında kapanışlar almadığımız sürece platinde yönün yukarı olduğunu ve 990-998 direncine doğru bakın şu düşüş sürecinin başladığı dirence doğru alımların devamı beklenebilir. Burada 1000'in üstüne attığı takdirde tekrar 1050'lerin önü açılacağını görüyoruz düşük zaman dilimlerinde. Ancak aşağıda 924 desteğinin korunması şarttır. Bu bölgeyi yakından takip edeceğiz. Şu an içinde bakın 970'lerde hem %50 seviyemiz hem de geçmişteki bir direnç bölgemizi direnç olarak çalıştırıp bir miktar satış alıyor. Ancak bu satışlar gayet normaldir. Bu dirençlerde mutlaka bir miktar satıcı olur ve piyasa bir geri çekilmeyle bu satıcıları temizleyip sonrasında kırılım yapacaktır. Panik olmaya gerek yok. 924 korunduğu sürece platinde yön yukarı diyebiliyoruz. Buradan paladyuma geçecek olursak paladyumda %78.6 seviyesini şu an için destek olarak çalıştırmış durumda. Hatta burada bir çift dip ihtimali de var. Fakat bu çift dibin çalıştığını söyleyebilmemiz için minimum yukarıda 950'nin üstüne attığını görmemiz gerekecek. Bu yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda 966 tam bölge vermek gerekirse 966-957 direncimiz var. Ancak bu direnç kırıldığında paladyumda bir tepki sürecine girdiğimizi söyleriz. Minimum 1015, maksimum 1100'lere doğru bu yükselişler tepki olarak kalacaktır. Ancak şurada bakın kırmızı alan olarak belirlediğim 1111-1094 direnci kırıldığı takdirde tepkiden daha güçlü alımların geldiğini söyleriz. Ve bakın şu diplerde oluşan yükselen diplerden dolayı yukarıda 1250'nin de kırıldığı bir sürecin yaşanma ihtimali gündeme gelir. Ancak bütün bunlar için öncelikle bir 950 ve 966 dirençlerinin kırıldığını görmemiz önemli olacak. Buradan paladyumun düşük zaman dilimlerine döndüğümüzde de bakın şu düşüşün tepkisini şu an için takip ediyoruz. Burada çift dibi de daha net olarak gördük ve bunun direnç bölgesi gene 951-946 bölgesi. Bu direnç kırıldığında şu yükseklik kadar bir yükseliş bekleriz. Bu da tekrar 1016'ların gündeme gelmesine sebep olacak. 1016'lar geçildiği takdirde de bakın şu arzdan daha güçlü bir talebin geldiğini söyleyeceğiz ve o bahsettiğimiz 1250 hatta o 1250'yi de kıran hareketin teyidi anlamına gelecek. Ancak tabii sonrasında da böyle önümüzde dikensiz bir gül bahçesi yok. Dirençleri takip ederek, analiz güncelleyerek bu süreci takip etmemiz gerekiyor. Burada son olarak bir Brent petrole de bakmak istiyorum. Uzun zamandır hatırlarsanız şu yatay bant içinde oluşan üçgen formasyonunu takip ediyorduk. Şu mor alan için burada bir likitte tuzağı oluşabilir demiştik. Fakat şuradaki direnci de geçerek aslında artık şu yatay bandın yüksekliği kadar bir yükseliş hedefi var Brent petrolde. Bu da yaklaşık bir 6 dolarlık daha yükselişi tetikleyebilir. 82 dolar, 83 dolarlara doğru bir hareket beklenebilir. Ancak burada yakından takip etmemiz gereken destek bölgemiz 75,5 altındaki hareketler. Burada gene bir fake kırılım sürecini bize gösteriyor.
gösterip piyasanın tekrar satışa dönme riskini taşır. O yüzden 75,5 altında stoplu bu bölgelerde artık alıcı olunabilir Brent petrolde de. Ancak burada grafikleri yakından takip etmeniz gerektiğini unutmayın. Çok volatil, çok ani ters hareketler yaşanabiliyor Brent petrolde. O yüzden belli bir tecrübeye sahip olmayanlar çok fazla bulaşmasını tavsiye etmem Brent petrole. Evet, değerli metaller ve Brent petrolden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.